Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli, şerbetli tatlı tarifim var. İçi cevizli, tarçın dolgulu şahane bir tatlı. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Özel gün misafirlerinize, sevdiklerinize veya bayram tatlısı olarak bile yapabileceğiniz şahane bir alternatif. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmaya başlayabiliriz. Çünkü tatlımız sıcakken şerbetimiz soğuk olmalı. Önden şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine alalım. Ve 2,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Benim kullanmış olduğum bardakların bir tanesi 1,5 su bardağı ölçüsünde olduğu için 2 su bardağı gibi gözüküyor. Ama sizler klasik 1 su bardağını ölçüsünde 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı da toz şekeri ilave edebilirsiniz. Tarifimin tüm detaylarını da açıklama kısmına da malzeme ölçülerini yazacağım. Oradan da bakmanızda yarar var. Şimdi hemen el çırpıcısıyla su ve toz şekerimi güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar şerbetimizi pişirelim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra şerbetimiz hazır. Şimdi hemen tatlımızın harcını yapmaya başlayabiliriz. 1 adet yumurtamı uygun bir kabın içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı irmik ekliyorum. Ve bir Türk kahvesi bardağı ölçüsünde toz şekeri ilave ediyorum. Tatlımın kıtır olmasını istediğim için. Ve 125 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine oda ısısında beklettiğiniz margarini de kullanabilirsiniz. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemelerin hepsini elimle güzelce yoğuruyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçüleri tam ölçülerdir. Hiçbir şekilde malzeme ölçüleriyle oynama yapmamanızı tavsiye ederim. Vermiş olduğum malzeme ölçülerinden tam 19 adet şerbetli tatlı elde ettim. Daha fazla şerbetli tatlı yapmak istiyorsanız malzeme ölçülerini ikiye katlayarak da daha fazla tatlı elde edebilirsiniz. Bu tatlı gerçekten çok lezzetli, bereketli oluyor. Üstelik bir tanesiyle bile doyabiliyorsunuz. Yani benim gibi çok fazla şerbetli tatlı sevmiyorsanız, aranız pek fazla yoksa bir tanesi çok doyurucu bir tatlı. Üstelik bir tane tatlıda iki lezzeti alıyorsunuz. İçinde tarçın dolgulu cevizli bir hamur olduğu için, üzerindeki kaplama da sade bir irmikli hamur olduğu için yani farklı lezzette bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bazı takipçilerim daha önce bu tatlımı Antep fıstığıyla da yaptı. Yani iç dolgusuna tarçın yerine Antep fıstığı ezmesi veya Antep fıstığı tozu ilave ederek Antep fıstığının çekirdekleriyle birlikte hamurunu o şekilde yapanlar da oldu. Benim de kanalımda o şekilde tarifi var. Bakabilirsiniz. Hamurumun içerisine tam 3 su bardağı un ekledim ve elimle güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur. Hamurumdan bir avuç ayrı bir kaba aldım. Oranını görüyorsunuz. Bir tabaktaki, büyük tabaktaki daha fazla. İçi harcı olarak yapacağım kısımda daha az. İç harcı için ayırdığım hamurumun içerisine 1 su bardağı çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçın lezzetini daha yoğun seviyorsanız 1 çay kaşığı daha ekleme yapabilirsiniz. Ama benim tarifimde tam dolu dolu 1 tatlı kaşığı yeterli oldu. Elimizle güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde orta kahverengi tonunda bir renkte hamur elde ediyoruz. Bu hamurumuzu tatlımızın içerisine koyacağız. Öncelikle cevizli tarçınlı hamurumuzdan yuvarlak parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Bu boyutta bir yuvarlak hamur elde edelim. Fındıktan biraz büyük yapıyoruz. Cevizden de bir tık küçük yapıyoruz. Tam iç malzemesi ölçüsü de tam yetti. Dışı için ayırdığım ölçü de tam yetti açıkçası. Hiçbir şekilde ne tarçınlı hamurdan kaldı bir kenara ne de diğer üst kısmını kaplayacağım hamurdan kaldı. Göz kararı olarak avucunuzun içerisine küçük bir parça alarak küçük kasenin içerisine hamuru koyun. Benim yapmış olduğum gibi üzerine 1 su bardağı ceviz ve tarçın ilave ettikten sonra iç harcıyla hamurun orantısı tam eşit oluyor. Tam anlamıyla hamurunuzun 1/3'ünü ayrı bir kaba alıp iç harcı için hazırlayabilirsiniz.
Tarçınlı cevizli iç dolgulu hamurlarımızı hazırladıktan sonra diğer hamurumuzun avucumuzun içerisinde elimizle bastırarak düzleyelim ve içerisine tarçınlı cevizli hazırladığımız hamuru koyup avucumuzun içerisinde kapatalım. Gördüğünüz gibi üstünü, her tarafını hamurumuzla kapattık. Yuvarlak bir hamur elde ettik. Tüm malzeme işlemimiz bitene kadar bu şekilde hamurlarımızı yapıp hazırlayalım. Dilerseniz merdaneden de faydalanarak bu aşamada dışı için hazırladığımız hamuru açıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben avucumun içerisine bu şekilde daha kolaylıkla hazırlıyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bir tane streç filmin üzerine hamurunuzu koyup merdane ile açtıktan sonra yuvarlak şekiller elde edip içerisine tarçınlı cevizli dolguyu koyup yuvarlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Fazla kalan parçaları tekrardan hamurumun içerisine atıyorum. Hamurumun dışını ince bir dış katman yapıyorum. Çünkü içerisinde de iç dolgulu tarçınlı cevizli bir hamur olduğu için çok büyükçe olmasını istemiyorum. Bu şekilde elimle iyice bastırıyorum. İnce bir hamur açıyorum. Sizlere de bu şekilde ince yapmanızı tavsiye ederim. İçerisinde hamurumuzun hamur kabartma tozu olduğu için zaten kabaracaktır. Bu büyüklük yeterlidir. Tatlımızı son olarak hazırlamış olduğumuz hamuru her tarafını irmiğe bulayalım. Sadece alt kısmını irmiğe bulamıyoruz. Üstünü ve yanlarını güzelce irmiğe bulayalım. Tatlımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda üzerleri çatlayana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 15-20 dakika aralığında tatlımı pişirdim. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Herkesin fırın ısısına göre bu ayar dakika değişebileceği için lütfen kontrollü bir şekilde fırının başında bekleyerek tatlımızın pişmesini sağlayalım. Hemen pişen tatlımızın üzerine tatlımız sıcakken şerbetimiz soğukken birbiriyle buluşturalım. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Tatlımızın en az 1 saat kadar dinlenmesini sağlayalım. 1-2 saat aralığında şerbetini çok güzel, kolay bir şekilde çeken bir tatlı olduğu için aniden gelen misafirleriniz için de hızlıca yapabileceğiniz bir tarif. Ben 1 saat kadar şerbetin çekmesini bekledim. Hemen sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tatlı. Dilerseniz üzerine süslemek isterseniz çekilmiş cevizle veya Antep fıstığı tozuyla da süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde şeffaf haliyle sizlere yakından süslemeden göstermek istedim. Daha önceki tarifimde bol cevizle süsleyerek paylaşmıştım. Bu şekilde sade haliyle sunmak istedim. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır şerbetini tam çeken şahane bir şerbetli tatlı tarifidir. Bayram tatlısı için yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videomu beğendiyseniz eğer mesaj kısmına yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.